Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için iki renkli, cevizli, kıyır kıyır, çok lezzetli dondurma kurabiye tarifim var. Bu tarifi iddia ediyorum denedikten sonra çok beğeneceksiniz. İster dondurma kalıbı şeklinde, isterseniz de dilediğiniz şekilde yapın. Kıyır kıyır, çok lezzetli bir kurabiye hamuru diyebilirim. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Eğer tatlı seviyorsanız 1,5 su bardağı pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Çünkü tadı hafiften az şekerli oluyor. Çünkü içerisinde ceviz de kullandığımız için, kakaonun aroması da olduğu için ben 1 su bardağı kullandım. Benim için yeterli geldi. Dilerseniz bir çay bardağı damla çikolata da ekleyebilirsiniz veya yarım su bardağı pudra şekeri daha ekleme yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Bir çay bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz yerine fındık, badem veya Antep fıstığı da tabii ki ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastası her zaman kurabiyelerimizin daha kıyır olmasını sağlıyor. Eğer yoksa buğday nişastası da ekleyebilirsiniz. 200 gram tereyağı ekliyorum. Oda sıcaklığında beklemesi yeterli. Tereyağınız yoksa eğer margarinle de bu kurabiye tarifini yapabilirsiniz. 1 paket toz vanilya ekliyorum. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. 4 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumu da ekledikten sonra elimle tüm malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Yumuşacık bir kurabiye hamuru olacak. Şimdi yakından da gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuz hazır. Hamurumuzun büyük bir parçasını sade hamur olarak ayıralım. Az parçasını da kakaolu kurabiye hamuru için ayıralım. 1,5 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. Bu aşamada eldiven giyiniyorum. Eldivenle birlikte hamurumu güzelce yoğuruyorum. Kakaolu hamurlarda biliyorsunuz ister istemez tırnakları kötü gösterebiliyor veya kirletebiliyor. O yüzden genelde ben eldivenle yoğurmaya çalışıyorum. Kakaolu hamurumuz da hazır. Sade olan kurabiye hamurumuza da 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. Diğer kakaolu hamurumuzda 1,5 yemek kaşığı kakao eklemiştik. Aynı dokuda olması için 1 yemek kaşığı un ekliyorum sade hamuruma ve yoğuruyorum. Şimdi aynı dokuda hazır olacak. Sade hamurum hazır olduktan sonra üzerine hazırlamış olduğum kakaolu hamurumu yerleştireceğim ve hafifçe karıştıracağım. Çok fazla işe geçmeden, rengi değişmeden sadece ebruli desenini verebilmesi için çok az karıştıracağız. Bu şekilde birkaç hareketle sadece kakaolu hamurla sade olan hamuru birkaç hamlede katlama işlemini yaparak elimle yuvarlayacağım. Sonrasında hemen şekil vermeye başlayabiliriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yeterli. Hamurumuz hazır. Bir tepsinin üzerine yağlı kağıdımızı serelim. Hemen şekil vermeye başlayalım. Dondurma kalıbımız bu şekilde. İçerisine hamurumuzdan parçalalım ve üzerine elimizle düzleyelim. Ters çevirerek şeklini verelim. Dediğim gibi bu dondurma aparatı yoksa eğer istediğiniz şekillerde, yuvarlak şekilde veya farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz bu kurabiye hamurunu.
Bu malzeme ölçülerinden ben toplamda 24 adet kurabiye elde ettim. Bu boyutta yapacaksanız eğer bu sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Elinizle küçük boyutlarda yaparsanız daha çok kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Dondurma kalıbının ölçüsü büyük olduğu için hamurumuzdan büyük parçalar aldık. O yüzden az çıktı, 24 adet çıktı. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Dilerseniz pişirdikten sonra üzerine benmari usulü eritip çikolatada sıkabilirsiniz. Veya pudra şekeri de serpebilirsiniz. İlk tepsim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri hafiften kızardığı zaman ve altının da piştiğine emin olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Ben fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. 15 dakikanın içerisinde kurabiyelerim çok güzel pişmişti. Kurabiyelerimiz 15 dakikanın sonunda pişti. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Kıyır kıyır ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan bir kurabiye tarifi. Üstelik tam buzluk için stoklamalık bir kurabiye diyebilirim. Önceden hazırlayıp derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Sadece sıkıca kapaklarını sakladığınız kapların kapatın. Buzdolabı kokusu içerisine sinmesin. Sonrasında derin dondurucuda 6-7 aya kadar uzun süre bekletebilirsiniz. Oda sıcaklığında da 2 hafta boyunca kalabilir. Tazeliğinden ve kıyırlığından hiçbir şekilde değişiklik olmayacaktır. Şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.